Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar uzun zamandır istenilen birkaç video var. Ayava ile alakalı detaylı strateji taktik videoları tabii ki kanalımızda mevcut. Ama şeyi fark ettik. Ya bunu biraz daha oyunun Gen 3'ünde, Gen 2'de ya da Gen 3'te çekmiştik. Formasyon falan yapıyorduk. O yüzden yeni başlayan oyuncular bayağı sıkıntı çekiyor. Ya burada hem yüksek hasar vermeye çalışacağız. İşte rekor çok kıramayız çünkü uzaklardayız. Zaten bu hesapta esansa çok ihtiyaç olmadığı için arkadaşlar yüksek puan alsın diye arkada duruyoruz. Bir yandan ayı av oynarken kendi intikalimizi, şehirlerimizi, seferberlikleri falan gönderdikten sonra detaylı bir şekilde Gen 1'de, Gen 2'de hangi kahramanlar kullanılmalı? İşte formasyon yapılmalı mı? Ayı avında nasıl yüksek puan kazanabilirsiniz? Özellikle oyunun başında. Bir yandan bunları göstermiş oluruz. Bir yandan da bu hesapta bakalım ayı avında kaç vuracağız? Herhangi bir intikalimiz şeyde değil. Şurada oto katıldı açıksa kapatalım atacım. Kapalıymış. Hemen şey yaparız. 150 saniye sonra açılıyor abi. Bir seferberlik başlatır. 2-3 arkadaşa da katılım sağlarız. Şeyimiz var mı hemen bakalım dizilimimiz. Tamam. Bu şekilde şeye gönderebiliriz. Formasyona bakalım. Hero'yu ne yapmış? Bir daha gelsene bir iki. Bu katılımcı kanka bunlar. Kendi katılım şeyini koymamışız. Şimdi şöyle yapalım. 5,5 milyon da askerimiz var. Tamamdır. 118 saniye kendimiz açarız. Daha sonra yakınlardaki arkadaşlara katılırız. Sonra 5 dakika zamanımız olacak. Şimdi temel olarak ata ayı avında yüksek hasarlara nasıl ulaşabiliriz? Ee, Faktörleri ve etkenlerden bahsedelim Seviye. istersen. Bunlardan bir tanesi şey değil mi ata? Ayı avına yakın olmak. Tabii ki en önemlilerinden bir tanesi yakın olmak. Ne kadar hızlı gidip gelirsen o kadar güçlü adamın rallisine girersin. Evet. O zaman bizim daha önemli bir etkenimizin abi güçlü adamın rallisine katılabilmekmiş. Yani yakın olmaktan ziyade en önemlisi onunkine katılmak. Onunkine katılabilmek için de yakın olmamız gerekiyor. İkisi tamamen birbiriyle bağlı diyebiliriz o zaman. Bu oyun başında da öyle arkadaşlar. Oyun sonunda da bu şekilde. Yani başı son diye bir şey yok aslında. Ayavında her zaman böyle. Biraz sonra kahramanları göstereceğim. Kaç askeriniz varsa formasyon yapmalı mısınız, yapmamalısınız bunları göstereceğim. Ya burada bizim vereceğimiz bilgiler biraz şey ama arkadaşlar. Şimdi yanıltıcı olmasın. %100 bu şekilde değil. Bu video için özellikle şunu söyleyeyim. Ya çünkü Atasen oyun başına oynayalı 1,5 yıldan fazla oldu değil mi? Evet. Aynı Bayağı şekilde oldu. benim de 1 yılı geçti neredeyse. Hani size iki tane seçenek sunacağız arkadaşlar. Bu iki seçenekten biri hangi ikisinde denersiniz. Zaten ayağı 2 günde bir geliyor. Hangisinde yüksek puan alıyorsunuz? Alıyorsanız onu denersiniz. Kapı çalıyor 30 saniyede ben gidip geleyim Ata sen devam et. Tamamdır. O zaman birinci seçenekten bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi birinci seçenek olarak benim öngördüğüm en güçlü adamın rallisine katılıp yani askerlerinizi bu arada şöyle yapabilirsiniz. Asker dağılımında da yine okçuyu bir tık daha fazla tutarak en güçlü adamın rallisine girebilirsiniz. Geri kalan askerleri de diğer arkadaşlara dağıtırsınız. Ama böylece muhtemelen intikaliniz yetmeyecek ve birkaç ralliye katılamayacaksınız. Ama benim düşüncem yani balinanın rallisinden en çok puan alacağınız. İkinci seçenek olarak da şöyle hepsini eşit dağıtarak tüm rallilere katılmak. Böylece en yüksek puan bu şekilde de sağlanabilir. Ama bunu işte deneyip görmek gerekiyor açıkçası. Ha, şey bozulmuş. Bu arada ben çok yavaşım abi. Hızlı olmanız gerekiyor. Bu arada buradan ben katılıyorum. Şu anda bilgisayardan oynadığım için ama buradan anladığım kadarıyla katılmamanız gerekiyor arkadaşlar. Genelde her zaman buradan tavsiye ederler arkadaşlar. Şurada en altta Evet, beklerseniz son açılan buraya düşüyordu değil mi hata? evet, evet, ben de öyle yapıyorum. En altta bekliyorum. Bu arada Çağrı şeye baksana. Rally'ne katılan insanlar hangi hero'ları göndermiş? Tabii bakalım. Jester, pardon Seyon Jester göndermişler hata. Tamam. Şimdi şöyle. Abi şimdi oyun başındayız. Ben diyelim ki düşük yatırımlı bir oyuncusun. Balina değilsin. Çok fazla yatırım yapmışsın ya da yeni yatırım yapmaya başladın. İttifaktaki en güçlü.
3-4 oyuncudan biri değilsin abi. Bence kesinlikle kendiniz seferberlik açmayın. Kendiniz seferberlik açtığınızda çünkü düşük bir hasar vuracaksınız arkadaşlar. Çünkü zaten seferberliği genelde ilk iki sıradaki oyuncular açar. Üçüncü sıradakiler çok uzun mesafe olduğu için gidiş geliş mesafesini önemsediği için onlar genelde açmazlar. Zaten burada güç sıralamasına göre şey yaparlar. Unutmayın arkadaşlar, şey sırası değil bu arada. Burada kişisel gücün bir önemi yok. Önemli olan sizin istatistikleriniz. İstatistikleri güçlü olan ön sıralarda olur. Onlar seferberlik açarlar. Ben oyun başında yani ittifaktaki yine ilk 5 kişiye girmeme rağmen hata şey yapmıyordum. Göndermiyordum abi. Kendim seferberlik açmıyordum. Sadece güçlü olan kişileri. Önce mesela başlamadan önce ittifaka giriyordum abi. Şuradaki üyelere bakıyordum. Zaten kendi ittifakındaki üyeleri bilirsin. Kimin güçlü, kimin zayıf olduğunu. Şuradan mesela evet. Kahramanlardan da var. Evet, kahramanlardan falan da bakarsın. 3-4 kişi belirliyordum ben. Mesela kaç askerim var? Diyelim ki 50 bin askerim var. O 50 bin askeri onların arasında bölüyordum. Ha, giriyordum, eşitle diyordum, şey yapıyordum. Nasıl yapacağım hemen göstereyim. Şurada bir tanesine. Şuraya girdiğimde böyle değil de şuradan eşitle deyince sizin intikal sayınıza böler konuşlandır deyip gönderiyordum zaten arkadaşlar. Ha, bu şekilde genelde ayağımda benden çok daha yüksek olmalarına rağmen şurada ilk 2'ye 3'e falan çok rahat girebiliyordum. Evet, ama ya dediğim gibi bence eğer balina varsa gerçekten hani düzgün bir balina varsa ona girmek bence daha mantıklı ama köpek balığı falansa insanlar o zaman eşit dağıtmak bence daha mantıklı olur. Kesinlikle. Ya aslında diğer videolarda da söylediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi her zaman şey diyoruz ya, en güçlü ittifaka girin. Çok fazla para yatıran oyunculara girin. Hani hem şuradan ödüller geliyor şuradaki sandıktan. Hem de arkadaşlar ya Çılgın Joe'da yüksek ödüller alırsınız. Ayı Avı'nda yüksek ödüller alırsınız. Yani diğer etkinliklerde ittifak şampiyonasında olsun. Ha, bunlar değerli. Bu tarz etkinliklerde de her zaman yüksek ödüller alırsınız. O zaman şöyle iki şey deneyebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi Atan'ın söylediği, ittifakınıza gerçekten çok fazla aşırı para yatıran güçlü bir hesap varsa, diyelim ki 60 bin askeriniz var. 40 bin intikal gönderebiliyorsunuz ona. 40 bin asker gönderebiliyorsunuz. 40'ını ona gönderin abi. 20 bin de başka birine gönderin. Ondan bir zayıf kişiye gönderin. Bir bunu deneyin arkadaşlar. Bunu denedikten sonra da lütfen gelin yorumlara yazın. İkinci olarak da şunu deneyin. Mesela 4 intikaliniz var. Şu an bizde 6 var. Bir de kendimiz açtığımız toplam 7 oluyor kendi seferberliğimizle birlikte. Bu sizde de böyle. Bir tane intikali parayla satın alabiliyorsunuz. Bir tanesi de araştırma yok. Bir tanesi de VIP 6 olduktan sonra, çok pardon. Ee, Böyle kalıcı 6 tane olmuş oluyor. İkinci seçeneğiniz de şu olsun arkadaşlar. Kendiniz yine açmayın. Mesela 60 bin ya da 80 bin askeriniz olduğunu sayın. 60 bin asker varsa 3 kişiye bölün, 20-20-20 gönderin. 80 bin varsa 4 kişiye bölün, 20-20-20 gönderin. Bu ikisini deneyin. Zaten bu 4 günde bunu çözmüş olacaksınız. Hangisinde daha iyi sonuç alıyorsanız bunu denersiniz. Ama ben kesinlikle bu sırada şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Formasyon yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani her oyunun belli başlarında belli formasyonlar var. İşte nişancı sayın arttıkça, mızrakçı sayın arttıkça piyadeyi azaltırsın. Mızrakçıyı ve nişancıyı arttırırsın. Sonra nişancı sayıların çok çok fazla arttıktan sonra artık piyadeyi minimumda tutarsın. Çok az mızrakçı olur. Geri kalanın hepsi nişancı olur. Bununla alakalı Gen 1, Gen 2, Gen 3 diye formasyonlarımız var arkadaşlar. Discord kanalımıza katılırsanız Discord kanalımızda bunun detaylı resimleri var. Hangi gen, hangi kahramanları kullanmalısınız, hangi formasyonları yapmalısınız diye. Birazdan kahramanlardan bahsedeyim. Şu askerler gitsin gelsin abi. Gen 1'de oyuna yeni başlayan arkadaşlar hangi kahramanları kullanabilirler? Hangileriyle katılabilirler? İstersen bunlardan bahsedelim Atacığım. Tabii ki. Vurmaya başlamış. Acaba bizim şey kaç vurdu abi? Var mı tahmini? Evet, harbiden. Çok değil. 206 milyon vurmuşuz. Ben, ben bu benim kadar yavaş olmayın arkadaşlar. Benim kadar yavaş olursanız hiçbir şey kazanamazsınız. Onu söyleyeyim size. Bunu telefonda oynamak gerekiyor ya. Bilgisayarda. Geronimo koysana. Ha, bu arada evet. Yani düşük yatırımlı oyuncular için çektiğim için şey yapmadım hata ya. Ya yeni Hı. başlayan oyuncular için çektiğim için bu videoyu açıkçası. Geronimo koysam senin dediğin gibi açık ara çünkü şeyde olacak. Daha fazla vuracağım yani. Yaratır. Evet, hatta bir sonraki şeyi Geronimo ile gönderelim mi Atacığım? Olur.
Şurada bir iki tane şey göndereyim o zaman ben. Nerede abi? Bakalım ne değişiyor. Onu ölçelim. Aynen. Kaç vurduğumuz belli zaten ilkinde. Ya bu arada çok fazla ayı avıyla alakalı denemeler yapan arkadaşlarımız falan var. Şunu gönderdim, bunu gönderdim falan diye, ama bunu denemeleri tam doğru olabilmesi için herkesin aynı asker oranında falan göndermesi gerekiyor. Çok yollamayacağım hata. Çok Tamam. Bir uğraşmayalım. dahakine Geronimo koy. Mia koy. Evet. Yani okçuyu da Oge'nin en güçlüsünü koymak gerekiyor. Okey. Bakalım ne olacak. Şey de yapalım abi. Kahraman donanımlarımızı da çıkaralım o zaman. Bunları Geronimo'ya takalım. Yani bir dahakine takalım bu Aynen. vursun da. Bu şu an Geronimo'dakiler bu şekilde çünkü. Bunların yerini değiştirelim. Şimdi şöyle. Atacım. Gen 1'desin abi. Oyuna yeni başladım, tamam mı? Her karakterin yıldızının 2 yıldız olduğunu varsayarsak ne göndermelisin sence? Terin Şimdi yıldızı 2 yıldız olacak. Hı. hepsi 2 yıldız olduğunu varsayalım abi ki hani arkadaşlar da ona göre bir şey yapsın. Mantığını aslında biz yürütmeye çalışalım. Arkadaşlar zaten bu mantığa göre kendileri için en doğru kahramanları seçerler. Abi piyade olarak seçebilecekleri tek seçenek var. Düşük İlk yatırımlı bir oyuncu seçenek. için söylüyorum. Aynen. Natalya yok zaten abi. Natalya'nın ve Geronimo'nun olmadığını zaten düşünüyorum. Kesinlikle Sergei'yi Sergi. gönderiyorlar. Aynen. Doğru. Sergei'yi gönderiyorlar. Ee, Ve ken- sonra Molly evet. olacak. Bu arada bu şu an bahsettiğimiz şey seferberlik kurarsanız arkadaşlar. Sonraki kesinlikle mızrakçımız Molly olacak. Abi ben oyun başını hatırlıyorum. Cina çok hızlı yıldız alıyordu. Bahiti Hı daha çok hı. zayıf oluyordu. Hani sanki Bahiti'dense şey mi abi? Cina mı? İstatistiği çok yüksek olduğu için. Yani şöyle Cina'nın yıldızını çok hızlı yükseltebiliyoruz. Çünkü etkinlik falan oluyordu. Muhtemelen bunun yıldızı yani Cina'nın yıldızı Bahit'ten yüksek olacağı için Cina'yı koyarız. Evet. Ama sizin Bahit'iniz daha yüksekse Bahit'i kullanın. O Doğru muyum? kesinlikle doğrusu. O zaman ne dedik abi? Molly, Cina, Sergey dedik. Cina ile Bahiti arasında yer değişebilirsiniz. Tamamen düşük yatırımlı arkadaşlar da bunlar olacak. Seferberliği kurarken bu şekilde. Seferberliğe katılırken arkadaşlar Jesse'yi başa koyacaksınız. Yanına iki tane mavi koyun geçin arkadaşlar. Ondan sonra şey neydi onun adı? Seiyon'u başa koyacaksınız. Yanına iki tane farklı kahramanı koyun. Bir de Jesser'ı başa koyun. Yanına iki kahramanı koyun. Oyun başına genelde buna çok oyuncular uymaz. Ama ne kadar hızlı alışırsanız o kadar iyi arkadaşlar. Herhalde bununla alakalı söyleyeceğim çok bir şey. Rally'ne baksana bir. Kim girmiş mesela? Yanlış hero atan var mı? Mesela bak. Ha Mia olur ama şey olmaz. Ahması olmaz tabii. Aynen. Reyna olur. Jesse olur. Bu da oluru şeye göre belirliyoruz arkadaşlar. Buradaki herhangi bir kahramanın ilk sefer yeteneği geçerli olur. Ve sefere yolladığınız kahramanın üstündeki donanım bir işe yaramaz diye biliyorum ben. Yaramıyor zaten evet. Aynen öyle. Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı abi? Bununla alakalı şey videosu da çekeceğim abi. Neydi onun adı o? Çılgın Joe'da da düşük hesaplar için kendi şehirlerini mi savunmalılar, işte takviye mi atmalılar falan. Bununla alakalı da Joe zamanı bir tane video çekelim istersen Atacığım. Olur. Kanalımızda çünkü sadece herhalde Bu bu arada ikisinin videosu yok efendim. şeyi eklemedik. İlk kaç hero'nun buff'ı geçerli? Rally'e katılan ilk kaç hero'nun buff'ı Hemen geçerli göstereyim sayılır. şuradan. Seferberliği kuran kişinin kahramanın yeteneklerinin hepsi geçerli arkadaşlar. Yani sefer yetenekleri sağ taraftaki. İlk 4 kişinin de seferberlik üyelerinin sağ üstteki birer tane yeteneği geçerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, bu Yani arada ilk dördün. evet ilk 4'ün, ama şimdi şöyle de bir durum var. Bu durum biraz kafanızı karıştırabilir ama bilgi olsun diye vereceğim. Örnek veriyorum, buradaki bu mavi kahraman ilk kahraman olduğu için bunun yıldızı eğer 3 yıldızsa, yeteneği düşükse altındaki 4 etkin oluyor. Sonra yani bu elenmiş oluyor, alttakilere geçmiş oluyor. Bu konuda ek bilgi olarak kalsın. Biraz detay bir bilgi ama. Hiç bilgi oldu. Evet. Ama güzel. Yani çok kafa karıştırmadan anlatmaya çalıştık ama bence
şey oldu. Kaç vurduk hata? Daha az. 159. 159. Geçen Çünkü Ahmozo vardı dördüncü vardı. hero. Aynen. Şimdi İstek. şöyle yapalım o zaman. Senin dediğin gibi bir Geronimo'nun gücüne bakalım abi. Şöyle kuşanalım. Ahmozomuz nerede? Bu da boş kalmasın. Bunları koyalım. Şimdi Mia'yı da öyle yap. Mia mı gönderelim diyorsun? Hmm. O zaman Alonso bir de. Yani bence Alonso line yapalım. kalmasın mı? Alonso mu yapalım? Alonso yapalım. Ee, Tamam. nerede abi? Mia'ya. Line var sol üstte. Mia'ya takıyoruz. Line'dan çıkarıyoruz. Alonso'ya gönderiyoruz. Silahları on zaten şimdi. Bakalım kaç vuracağız. Bir de şey yap. 1-1-8 yap formasyonu. Evet. Yani %10, %10, %80. Zaten çok fazla askerimiz olduğu için. Bir de şimdi rally'e katılan arkadaşlara dikkat edelim. Bakalım kaç vuracağız. Hepsi Aa, yanlış attı. Bence kickleyelim bunu. kicklemeyelim de yine ayıp olmasın. Yok ayıp olmaz ki. Bu kural sonuçta. Ama muhtemelen kural burada çok olmayabilir ya. Ata baksana. Neyse Chat'ten biraz Send Jesse yazalım. biraz Jesse yazıp yapmayalım. tamam. Send Jesse please yaz. Sonra Bir sonrakine Jesse ile yollarlar bence böyle yazarsak arkadaşlarımıza. Şimdi en azından tamam burada hasar düşük kalsa bile bir sonrakine demiş oluruz. Hem orada şeyi de fark etmiş göstermiş oluruz Atacığım. Doğru kahramanlarla kaç vuruyoruz, yanlış kahramanlarla kaç vuruyoruz onu da arkadaşlara göstermiş oluruz. tamam. Biz de arkadaşların seferberliklerine girelim biraz hasarları artsın. Biraz esans kasalım ya. Hesapta esansın az olması gerekiyor. Değil mi? Esansımız bayağı eksik. Ee, başka abi ekleyeceğimiz bilgi. Şimdi bana ayağıyla gelen sorulardan şeyler. Abi biz temel olarak bak arkadaşlara tam mantığını anlatalım. Ondan sonra zaten bizim onlara şey dememize gerek kalmasın istiyorum. Şu kahramanı bu kahramanı kullan dememize gerek kalmasın. Arkadaşlar ayı da bizim için şu an önemli olan şey oyunun başında şu istatistiği yüksek olanlar. Hangilerinin istatistiği yüksekse onları kullanacaksınız. Zaten oyun başında Atan da dediği gibi Molly oluyor, Bahiti oluyor ya da Cina ve yanında Sergey oluyor. Hadi bir sonraki gene geçtiğinizde mecburen Flint'e falan geçiyorsunuz. Şimdi bize soracak olursanız niye bu şekilde gönderdiniz diye. Bu üçünün silahı da şey özel donanım silahları ekstra şey veriyor arkadaşlar saldırırken tamamen bu sebepten dolayı. Zaten şimdiki hasar farkını görürsünüz. Bir önceki şeyle zaten kıyaslama yaparız. Bununla alakalı da şey yapacağız arkadaşlar. Çift ayağı tuzağı taktiğimiz var. Bunu da bu videodan önce mi atarım sonra mı atarım inanın bilmiyorum. Ama muhtemelen sonra atarım. Çift ayağı tuzağı taktiğiyle arkadaşlar artık zamanlamalarda sıkıntı yaşamayacaksınız. Ayağı avlarını kaçırmayacaksınız. Ee, şöyle yapalım. Bunu normalde geç atacaktım aslında bu çift ayağı tuzağını. Bu videoya eğer 350 beğeni gelirse bu videonun bir sonraki günü atalım o videoyu. Ne diyorsun? Olur. 350 beğeni geldiği anda arkadaşlar ertesi gün hemen kanala atacağım videoyu. Çift ayağı tuzağı taktiğini. İki Biraz tane challenge olsun ya. evet ya o videoyu çekmemiz bizim bir hafta sürüyor. Hala çekim aşamasında zaten. Yani biraz geciktirecektim. Edit falan çok uğraştıracaktım ama beğeni gelirse yani 5-6 saatimi tamamen ayırıp önce o videoyu bitireceğim. Ya şimdi şey de sıkıntı oluyor. Yakınlığı şeyden dolayı söyledik arkadaşlar. Diyelim ki bu ön sıradaki balina ya da güçlü arkadaş seferberlik açtı. Siz ikinci sıradaki arkadaş katıldı. Bir de şuradaki arkadaş, dördüncü sıradaki arkadaş katıldı. Bu arkadaşın seferberliği gidiyor vuruyor arkadaşlar. Bunun askeri buraya diyelim ki 10 saniyede geliyor. Bununki 13 saniyede geliyor diyelim. Hocam buraya arkaya 19-20 saniyede geliyor. Bu arkadaş geldiği gibi açtığı için hadi şu 2 saniyede tekrar katılabiliyor. Ama siz buradan şey yapana kadar ön sıraların hepsi bu arkadaşa katılıyor. Siz bir daha bu arkadaşa katılamamış oluyorsunuz. Aslında tamamen mantığı bu. Ama tabii bunun içinde kavga vermek de yanlış. O yüzden kesinlikle istatistik gücüne göre olması gerekiyor. Genel olarak herkesin puanı yükselirse, herkesin hasarı yükselirse ittifak için daha iyi. Tüm oyuncular için daha iyi. Çok bencil olmamak gerekiyor burada.
Biraz da hızlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Genelde herkes şunu yapıyor. Şuraya giriyor açıldığında. Şurada aşağıda bekliyor. Geldiği anda gönderiyor. Geldiği anda gönderiyor. Yani bu şekilde yapıyorlar. Geldiği anda biz de açalım hata. Hatta istersen 50 saniyemiz var. Şuradan hemen şey yapalım. Ekip kuralım kendimize 8'e. 118 dedik değil mi? Evet. Bunu 8'e kaydedelim. Geldiği gibi açarız. Tamam, bunu kaydettik herhalde. Aynen. Bu eyaletin kaçıncı günü bu arada bu hesapta? Bakalım hemen. 255 gün. 255 gün olmuşlar. Evet, zaten daha 811. eyaletteyiz. 808, Hı çok hı. pardon. 808'deyiz. Ya ayağı önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Oyunun ilk başlarında esansı geçtim. Kaynak için çok değerli. Şuradaki kaynak ödülleri gerçekten oyun başında sizi rahatlatıyor diyebilirim. Ha, daha sonradan da esans için ya 2 günde bir girip şuradan 10, 11, 12, 13 esans almak gerçekten değerli. Ya kaçırınca biraz can sıkıcı olabiliyor. Bir de aynı zamanda klan için klan parası da veriyor ya, klan market parası daha Evet, evet, doğrusu. evet, pardon, doğru, market parası da değerli. Atacım 245 milyon vurduk. Ve yanlış katılmalarına rağmen. Evet. İlk vurduğumuz ayı avında daha mı fazla vurmuştuk? Yok, daha az 200. vurmuşuz. Ki Evet. burada hepsi doğru göndermişti ilk 4 kahramanı. Ya Gen 2 kahramanlarını, Gen 1 kahramanlarını kullanarak daha fazla vurduk. Bu da bu etkinliğin stratejisi, taktiği diyebiliriz. Abi Bu arada lütfen. pet buff'u bastık mı? Şu arkadaşı atmak istiyorum abi. Çok özür dilerim. Yani Pet pet, buff'u bastık mı Çağrı? pet buff'ını basmadım, hata şey var. Neydi onun adı? Dökümhane artı kanyon var. Hmm, tamam. Diğer Evet. arkadaşları da çıkaralım. Mesela Cina'yı çıkar, Molly'yi çıkar. Onda şey yoktu aslında. Ya o beni çıkar diye yazdı da. Ha, Mia'yı çıkar, Cina'yı çıkar, Molly'yi çıkar. Neden bu şekilde gönderiyorlar? Çok şey yapamadım da. Neyse, 2 tanesi doğru katıldı bu sefer. Şey yapmayalım. Olsun. Abi ne olacak? Bir şey olmaz. Sen yazdın zaten. O Yo- kadar da değil ya. Yazdım da bizim ittifakta şey yok hata ya. Kural yok. Şimdi şey olmasın. Şimdi video çekmeden önce söyleseydim arkadaşlara. Hani haberleri olsaydı sıkıntı yoktu. Şimdi ayıp olmasın kimseye. Alınacaklarını sanmıyorum ya. Sonuçta deneme yapıyoruz burada. Ya Ne öyle de diyorsun? önceden haber verseydik iyiydi be hata. Çünkü şeyi ben de sinir oluyordum ilk başlarda. Birisi beni şeyinden atınca, rallisinden atınca sinir oluyordum. Niye atıyor bu Abi beni diye. uyardık ama insanları uyarmadık mı? Yazdık o kadar. Yazalım. Şöyle hemen bir mesaj atalım biz de. Ya bu kadar şey yapıyoruz. Hasarı çok etkiliyor arkadaşlar ya. Hani hasarı gerçekten bu kadar etkilemese zaten bu şekilde Bence onu yapmayız. göstermemiz gerekiyor. Ben o yüzden ısrar ediyorum Çağrı. Evet Hani ya, hasarın gerçekten ne kadar etkilendiği bence görelim yani. yazdım. Buna da uymazlarsa kibarca arkadaşları atarız. Bir sonrakine şey yaparlar. Bakalım dolmuş mu bizimki? Dolmuştur muhtemelen. Aynen dolmuş. Şu an bir iki tanesi doğru da Mia olmasa daha iyiydi. Yani Mia da doğru değil. Cina Evet. hiç doğru değil. Bu Molly arada yanlış. atsaymışız. Ya Fili de Bence atman çok daha iyi olur. ama Fili de iyi değil kanka. Yani tam Ama bak 4 olmuyor tamam da gene. şöyle bak aç bir sıraya bakalım. Tamam. Bir daha aç. Bak Jesse bir, Mia 2. Jesse hadi Mia 2 olsun. Tamam. Ya Yine bir olmaması tane daha lazım. Jesse var. Ha tamam, Jesse bir, Jesse 2, Jasper 3. 3'te kalıyor. Dördüncüyü tamamlayabilsek atardım. Dördü Bir de tamamlayamıyoruz. Mia var işte. Mia %50 Neyse bir ihtimal. dahakine deneriz. Evet evet Mia doğru değil yani. Aynen. Ya hiç yoktan yollayabilirsiniz hani elinizde diğer önemli olanları gönderdikten sonra. Çünkü en önemli üçü zaten
Şurada belli. Jesse, Seon, Val istiyorum. Çok pardon. Ha, Jesser. Ve tabii ki olmazsa Açıkçası olmaz Jesse. Çağrı, ben bu eyalete yeni geçtim. Çok bir samimiyetim de yok açıkçası ama şey yapıyorum yani, ayağımda yanlış hero atan oluyorsa bizde kural da yok. Atıyorum, kimse de bir şey demiyor. Bu arada diğer şeyde bizde 871 ama bizde kimsenin yanlış göndermiyor ya. Hani yanlışlıkla bile yanlış göndermiyorlar. Hani o kadar Elleri alışmış artık. elleri alışmış çünkü herkesin şeyi hazır abi. İntikali sırası falan hazır. Yani öyle. Peki abi, buff basmak istesen şuradan hangi buff'ı basarsın? Bunu arkadaşlara soruyorum. Ata sen cevap verme. Şuradaki hangi buff'lar ayağında sizce işe yarar? Konuşlandırma kapasitesi. Buradan 2-3 tanesini yazabilirsiniz arkadaşlar. İşe yarayanları. Gözetleme önleyen yazacak şimdi. Serhat gelip bak görürsün. Olabilir. Aynen. Neyse bekleyelim, bundan sonrakine bakalım. Ha Belki şey, de hepsi işe yarıyordur Çağrı. 2 ha 3'le sınırlandırmayalım. ya o da şey olsun işte. Neydi onun adı? Şaşırtıcı soru olsun abi. Onu kendisi yazsın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi Atay'la ben çok uzun zamandır oynuyoruz. Genel olarak mantığını bildiğimiz için yeni başlayan arkadaşlara tavsiyelerde bulunduk. Oyunun başını çok hatırlamıyoruz. Hani siz bizim unuttuğumuz bir şey varsa, taktik olabilecek, şöyle yapsalar daha iyi olur ya da şu kısmı yanlış söylediniz, şu şekilde deneseler, şu kahramanı alsalar daha iyi olabilecek bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ben yorumunuzu sabitleyeyim, beğeneyim, arkadaşların da önüne çıkaralım. Ha, görsünler, belki daha yüksek puan alırlar. Herkesin işine yarar. Ha, sonuçta bir şey bilmiyorsak burada gelip biliyor gibi anlatacak halimiz yok. Ama mantığını genel olarak anlatmaya çalıştık. Bir de iki tane seçenek sunduk. Bizim bu iki seçenek dışında sizin aklınıza gelen üçüncü, dördüncü seçenekler varsa onları da yazabilirsiniz. Sonuçta el elden üstündür değil mi Ata? Aynen öyle. Aynen öyle abi. Bakalım. Kendimizi de güncel tutmuş oluruz. Aynen. Öyle bir şey yok. Yine az vurduk abi. Ama her halükarda Ahmose'den fazla vuruyoruz. Ya bu arada şeyi de deneyebilirler. Hani Alonso yerine Greg gönderseniz daha fazla vurabilirdiniz diyen arkadaşlar falan da olabilir. Tamamen Discord'daki tablomuza göre gidiyoruz. Reyna okey. Jesse okey. Bence Reyna'yı çıkar ya. Reyna durmasın. Yo okey ya, %30 şey veriyor ya. Ama şey daha iyi. Jesse daha iyi gibi geliyor. Diğerleri boş atmış zaten. O zaman boşlardan birini Bir, çıkart ki bir 2, tane buff'lı 3, 4. gelsin. Tam 4 tane var Ha, zaten. bakayım. 2. Tam 4 4. Ha, tamam, evet. Baksana tam yetenekler cuk diye oturdu bu sefer. Bu sayfada bir sıkıntı var. Şu an açılmıyor. Neyse, sorun değil. Şuradan kime gönderelim? En alta inelim abi. Kimler açmış? Gönderelim gönderebildiğimize. Biz de doğru atmaya çalışalım. Jesse atalım arkadaşa. O arkadaşı atalım. Kahramansız atalım. Filiyle atalım. Son mu abi? Son ayağıymış zaten aynen. Şu süre dolduktan sonra boşu açmayın arkadaşlar. Açılanlara katılın sadece. Ya bir anlam olmaz. Gider döner sadece. Kaç vurduk? Çok az vurmuşuzdur bence. Katılmadık, şey yapmadık ya hata. Ne diyorsun? 6. Kendi sıradayız. rallimiz bir tek vuruyor, evet. Aynen. Ha, baksana kendi rallimizle bile 1 milyarı geçmişiz abi. Baksana ya, şu arkadaş mesela bizden çok daha zayıf olmalarına rağmen, hani güç olarak arkadaşlar, ona rağmen doğru şeyleri, güçlü oyunculara katılımla direkt sıralamada yüksek yerlere gelebiliyorlar. 1.2'yi geçeceğiz. Ya bu arada 2.4'ü çok rahat geçerdik hata. Geçerdik. Yani düzgün oynasak geçilir. Ben de öyle düşünüyorum. Bir sonraki videoda da abi şey yapalım. 2.4'ü geçelim. Kısa bir video olarak atarız. Olmadı shorts video atarız bunu. 2.4'ü geçtiğimizi. Olur olur. Bence shorts atalım ya. Aynen Ayrıca aynen. şey yapmaya gerek yok. Bence de tekrar videoya gerek yok. Onun yerine yeni başlayan arkadaşlara dokümane videosu çekelim abi biz.
Hatta ne yapalım biliyor musun? Ee, Gel şöyle yapalım hata. Yeni başlayan bir arkadaşın hesabından Jo oynayalım. Onu yönlendirelim. Doğru dizilimleri yapalım. Hani belki buradan anlatması zor oluyordur bizim hesaplardan. En azından sadece anlatmış da olmayız. Bir yandan da göstermiş oluruz arkadaşlara. O şekilde daha bence açıklayıcı ve öğretici olur. Ne diyorsun? Bence de daha Aynen. güzel olur. Arkadaşlar bununla alakalı da video çekeceğim zaman tabii ki bu videoya 350 beğeni geldikten sonra Discord'da duyuru geçeceğim. Yeni başlayan arkadaşlardan biri hangisi müsaitse zamanımızı ayarlayabilirsek onun hesabından şey yaparız. O bana ekran paylaşır. Biz de yönlendiririz. Yüksek Belki puanları yorumlarda da belirtebilirler. Hani aralarından birkaç kişi istiyorsa insanları kendimiz hani çekebiliriz. Birkaç kişi istiyorsa. olur. Yorumları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da şey yaparız. İletişime geçeriz. Ben size Discord linkini atarım. Gelirsiniz orada beraber Jo'yu oynayabiliriz. Ha, bu arada Gen 2'de Gen 3'te hesabımız olmasın arkadaşlar. 30 seviyeden düşük bir fırın olursa hani daha yeni başlayan arkadaşlara uygun daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım ayağı bu yeterince açıklayıcı olmuştur. Ya çünkü dediğim gibi başta da söylediğim gibi arkadaşlar illa şunu yollayın bunu yollayın deyip geçmek istemedik. Açıklamalarıyla detaylıyla mantığıyla size anlatmak istedik. Takıldığınız bir şey varsa hiçbir şekilde çekinmeyin arkadaşlar. Dümdüz sorun. Her türlü yardımcı olmaya çalışırız biz. Seferlerde biraz az vuruyoruz hata. Ya onu ben de fark ettim de 10 e, milyon 20 milyon. açanların hero'ları falan çok iyi değil. Evet. Adam bakar mısın ne açmış? Mavi kahraman göndermiş evet. Bakalım burada kaç vuracağız. Bu sefer 4'ü de doğru yaptı. Yani şeyden fazla vurmamız lazım hata. Şundan. Yok, 205'ten değil de bir 216 mı vurmuştuk buradan? Hatırladım. 240 küsur vurmuştu. 140 mı vurduk? Ondan fazla vurmamız lazım o zaman. Ya bu arada katılan kişilerle de alakalı arkadaşlar. Bizim vurduğumuz hasar tabii. 245 vurmuşuz. 20 saniye sonra göreceğiz. Bakalım ne. Ama ben hala Reyna'nın çok da doğru bir kahraman olduğunu düşünmüyorum. Yarı yarıya diyebiliriz. Ben onun yerine Jesse'yi tercih ederim. Ya bu arada sana şöyle söyleyeyim. 4 Jesse direkt dördünden de öldürücülük aldığın için net 4 Evet, Jesse'in evet. çok daha iyi. Bakalım abi. Abi açık ara 273'te farkla görünen o şey ortada abi. hero'lar 1.2 önemli. aynen hero'lar gerçekten değerli. Tamam 1.2'yi de geçmiş olduk şurada. İyi. 13 tane esans alacağız. 12 buradan bir de ittifak hasarından 13 olacak. Bence İttifak mağazasına bir bassana, şeyi merak ettim. tabii Burada mesela haftaya bassana bir. basayım. Hı. Bak, ittifak mağazasında mesela burada petler için şeyler var. Evet en üstte. Geliştirmedir, mamadır. Bunlar çok değerli. O yüzden ayağını kaçırmamak bu açıdan da iyi. Ya bizde biraz var TP zaten mesela. ama yine de alıyoruz. Tabii. Tamam. Bence yeterli oldu. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen eksik anlattığımız, yanlış anlattığımız ya da daha iyi bir tavsiyeniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Arkadaşlara yardımcı olalım. Atacığım çok teşekkürler bilgilerin için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.